Merhabalar sevgili akrep ve yükselen burcu akrep, ay ve steryum akreplerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili akrep burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile ya da şu an uğraşını verdiğin bir sıkıntın varsa, canını sıkan, üzen, seni yoran bir şeyler varsa en kısa sürede iyileşmeni ve şifanı bulmanı, güzelliklerin hayatına, öğretileri en kolay şekilde akmasını diliyorum. Karıştıralım bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Almamız gereken mesajlar nelerdir Akrep Burcu? İlk kartımı alıyorum. Asa üçlüsüyle başladık ama bu destedeki asa üçlüsünü ben çok severim. Yani normalde de çok severim tabii ama bakalım nedir diyelim. Para olmusu. Arkadaşlar burada evet gelecekle ilgili konular var ama aileyi ilgilendiren konulardan bahsetti. Kupa yedilisi, kafa çok karışık, enteresan. Bakalım yani nereye gidecek bu diyelim. Para beşlisi, Akrep Burcu. Şimdi burada akrebin çıkmak istediği bir yer var arkadaşlar. Yani sanki görselde olduğu gibi, yani direkt görseli anlatıyorum bakın. Beklediği bir haber var akrebin. Hatta beklediği de değil, birden fazla haberi var. Yani sanki akrep üçlü vadelerdir. Geçtiğimiz 3 yıldır belki 3 aydır. 3 haftadır Akrep Burcu. Pek çoğunuz için 7'li vadelerdir, 5'li vadelerdir. Burada sanki bir adanın içerisinde tek başına hapsolmuş. Beklediği haberler var, bir türlü gelmiyor akrebin. Akrep yalnız kalmış, akrep parasız kalmış, akrep dışarıda kalmış, akrep değersiz kalmış. Para beşlisi sanki bütün kapılar akrebin yüzüne kapanmış gibi arkadaşlar. Yani buradaki para beşlisi o kadar enteresandır ki aslında hani çok enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Bundan önceki açılımda da buna benzer bir etki daha çıkmıştı. Şimdi tabii temel enerjiler, temel süreçler tabii ki değişmez ama burada şöyle bir durum var. Bak, aileni de ilgilendiren konulardan bahsetti. Şimdi akrebin beklediği bir şey var. Akrep dımdızlak ortada gibi, maddi ve manevi olarak her anlamda. Beklediği ve çok istediği bir şey var. Özellikle üçlü vadelerdir arkadaşlar. Yani net tarih o beşli vadelerdir. Ay, yıl olarak alabilirsiniz. Fakat bu bir türlü gelmemiş gibi. Aynı zamanda aileyle ilgili konular, yani ailenin mutluluğu olabilir, ailenin geleceği olabilir. İşte bekarsındır, evlenmek istiyorsundur fakat bir türlü seçim yapamıyorsundur. Seçeneklerin, alternatiflerin çok fazladır. Hani bir taraftan evlenmek isteyen akrebi düşünelim. Seçeneklerin, alternatiflerin çok fazla. Hangisini seçeceğini bilmiyorsun, kafan allak bullak. Hangisi senin için doğru bir seçenek bilmiyorsun. Diğer bir seçeneğe bakalım. Diğer noktada da aile ve aileni ilgilendiren. Şimdi para olmusu aileyle ilgili her türlü konuyu anlatır arkadaşlar. Çocukları olanlar çocuklarının geleceğiyle ilgili konu olabilir. Ailenin işiyle ilgili konu olabilir. Miraslık konular olabilir. Ailenin ilgilendiren konular ile ilgili akrebin sorumluluğu çok fazla. Akrep şu an hiçbir şeye enerjisini yetirebiliyor, ne parasını yetirebiliyor. Gerçekten akrepte bir değersizlik de var. Hatta bazılarınız kendinizi böyle çok yaşlanmış, çok çirkin, çok değersiz gibi de hissediyor olabilirsiniz. Tam böyle bir akrep. Akrepte nasıl bir şey var biliyor musunuz? Hani böyle akrebin ulaşmak istediği bir şey var. Çok istediği bir şey var. Hem aşk hayatı için hem kariyer hayatı için. Ona gelecek vadeden, yani içten içe bildiği, istediği, hissettiği, ulaşmak istediği bir şey var. Ama akrep buna bir türlü ulaşamamış. Geçtiğimiz 7 haftadır, 7 aydır, 5 haftadır, 5 aydır bunun yoksunluğunu daha da çok çekmiş. Çekmeye de devam ediyor. Bakın, hem aşk, hem kariyer, hem para, hepsi aktı akreplerde. Tam olarak bir şeyler dengeye gelememiş. Yani akrebin kafası çok bulanık. Psikolojik olarak şu an kendini çok kötü hissediyor olabilirsin. Etrafında gerçekten sıkıntılı şeyler oluyor olabilir. Aileni ilgilendiren konulardan da bahsetti Akrep Burcu. Burası bir sıkıntılı aktı açıkçası. Yalnız şöyle bir durum var. En iyisini ararken iyiden de olabilirsin Akrep Burcu. Bu var. Burada akrep şu an yalnız ve dışarıda kalmış gibi inanılmaz bir değerlendirme sürecinde,
Kendi hataların varsa eğer bunları göremiyorsan bu önümüzdeki 5 haftalık süre içerisinde, 7 haftalık süre içerisinde eksiklerin, hataların, belki kapılmış olduğun illüzyonlar varsa bunlardan çıkmak için çok sağlıklı bir süre içerisinde olacaksın. Aynı zamanda ben şunu da aldım. Şimdi 5 serisine de bakacak olursak, numerolojiyi de dahil edecek olursak arkadaşlar, ki ben genelde hep bütün yaparım yorumları zaten. Şöyle bir durum var. Konuşamamak, ifade edememek, duygularını ifade edememek, isteklerini ifade edememek, yapacaklarını yapamamak. Bazılarınız boğaz bölgesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ya da önümüzdeki 5 haftalık süre içerisinde yaşayabilirsiniz. Akrep gerçekten çok çaresiz kalmış arkadaşlar. Her anlamda dışarıda kalmış. Yanlış tercihler, geçmişte yapmış olduğun hatalar, yapamadıklarının sende oluşturduğu pişmanlıklar. Keşke böyle yapsaydım, niye böyle yaptım? Böyle söylemeseydim, niye böyle Yani içsel olarak da dışsal olarak da akrep sıkı bir değerlendirme süreci içerisinde şu an. Şimdi bu önümüzdeki 5 haftalık süre içerisinde parayla ilgili konulara birazcık daha dikkat et. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Akrep Burcu tam bu noktada tam sıkıştım, çözüm bulamıyorum deme noktasında hayata karşı bakış açını çok değiştireceksin ki farklı pencerelerden bakmak ya da bakış açını çok değiştirmek çok önemli olabilir senin için. Bazı akreplerde şunu aldım arkadaşlar. Bizler genelde kendi hatalarımızı göremeyiz. Burada bazı akrepler şunu söylemiş olabilir. Acaba ben mi deliriyorum, etrafımdakiler mi deli? Aslında burada iki taraflı bir şey var. Yani bazılarınız belki hani bir karma da var diyebilirim. Şimdi onu da kattım içine. Şimdi neyse, akrebin birazcık dinlenmeye ihtiyacı var. Akrebin şu an kendisine bakım yapmaya ihtiyacı var. Aslında sistemin şu an istediği şey şu. Diyor ki şu an ne yapıyorsan kendini hiç zorlama, hiç üzme, hiç yorma, hiç stres yapma. Hayata karşı bakış açını değiştir. Dinlen, tatile çık. Yani nasıl rahat hissediyorsan ve şu an nasılsa. Hani tatile çıkamıyorsan da bir şekilde kendini rahatlatacak bir şeyler yap. Yani biraz dinlen, biraz hafifle, bakış açını değiştir. Sana ait olan şey zaten senin arkanda yazı olarak, kader olarak, yani o alın yazısı deriz ya, kader. Kader olarak zaten senin arkanda. Zaten o duruyor Akrep Burcu. Kendi içinde değerlendirmeni yap. Dinlenmeye birazcık zaman ayır. Baskıdan çık diyor. Yani şu an ne yapıyorsan acilen dur. Dur derken şöyle, hani yapman gerekenleri yap evet, ama hani sıkışmışlık, ne yapacağım, çıkamayacağım, dipteyim, öyle oldu böyle oldu, asla böyle hani gereksiz üzüntüye kendini hapsetme diyor. Yani kartların mesajı, akış bu şekilde söyledi. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var dedi. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Güç kartı. Evet, biraz dinlenmeye ve gücünü toplamaya ihtiyacım var. Pek çok Akrep Burcu arkadaşlar ego ile ilgili ağır sınavlar vermiş ve vermeye devam ediyor açıkçası. Peki bakalım, devam edelim. Başka neler gelecek diyelim. Kader çarkı. Şimdi bakın, burada zaten kadersel olarak yaşanacak olan bir şeyler var. Bir bakalım nedir diyelim. Asa kızı. Kılıç olmusu. Akreplerde bu kadar ağır beklemiyordum ama geldi açıkçası. Kılıç olmusu. Yani kılıç olmusunda gördüğünüz gibi arkadaşlar, akrep sanki böyle bir savaş alanının içinde yapayalnız kalmış. Bakın hep akrep hep yalnız. Akrep hep yalnız. Ama şöyle bir durum var. Şu güvenceyi mutlaka al. Hani o adanın, hani en başta bir şey söylemiştim ya, yalnızsın. Bekliyorsun, bak zaten yolda. Asa üçlüsüne bakın. Beklediğin şeyler zaten yolda. Sana ait olan şeyler zaten sana gelecek. Yani bir şeyler sana geliyor. O kurtarıcı sana geliyor. Ama sen de burada yapmış olduğun hatalar varsa, yapmış olduğun üslup varsa, neyse yani onların da bir değerlendirmesini de yapman gerekiyor dedi açıkçası. Şimdi burada kılıç olmusu, sırtından vurulmayı, yani resmen bir de terazide çıkmıştı sanırım. Savaş alanından çıkmış Akrep Burcu ve hala devam eden bir şey var. Ortalık arkadaşlar yangın yeri resmen. Bakalım. Bu Temmuz ayı senin için çok önemli olacak. Yengeç dönemi çok önemli olacak. Bu ay bir şeylerin birazcık daha toparlanmaya başladığını görüyor olacaksın. Fakat yine önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde bazılarınız için Ağustos ayının 10'una kadar. Arkadaşlar dilerim 10. aya kadar uzamaz. Onlu vadeler senin için çok önemli.
Akrep burcu burada ama bitmiş bir şeylerden bahseder. Yani kader çarkı geldiği için burada artık senin için karmik bir süreç bitmiş ve bir şeyler temizlenmeye başlamış. Evet, bir savaş alanının içerisinden çıkmışsın ama senin, bakın bu kartı ben yengeç burçlarında şöyle anlatmıştım. Sizde de bu şekilde anlatacağım. Burada bakın geçiş o kadar tatlı ki. Yani o hayal ettiğin şeye zaten ulaşacaksın. Yani akreplerin mesajları direkt net olarak geldi zaten. Yani bir bataklığın içindesin. Savaşta, evet, bir savaşın içinden çıkmışsın. Herkes yıkılmış ve her şey yıkılmış. Her yer yıkılmış. Sen her şeye rağmen hayatta kalmayı başarabilmişsin. Ama her yer kurak. Her yer bataklık. Artık senin o savaş alanından çıkıp karşıya geçmen gerekiyor. Fakat bataklık var, pislik var. Tam olarak düz bir şekilde karşıya geçemiyorsun. İşte tam bu noktada koruyucuların geliyor. Tamam. Yani burada o köprü, hani sen yeter ki iste, sen yeter ki hayal et. Sen yolundan asla vazgeçme. Başkalarının göremediği ama sadece senin görebileceğin, başkalarının geçemediği ama sadece senin geçebileceğin bir köprü oluşacak. Ve sen o bataklığa bulaşmadan karşı tarafı direkt geçebileceğin gibi, karşı tarafa geçtiğin gibi de atın ikiye katlanacak ve artık eğlenerek hayatı kontrol etmeye başlıyor olacaksın. Yani savaştan çıkıyorsun, artık hayatını kontrol etme noktasına gelmek. Her şeyin farkına varmak. Yani dönen bütün oyunların, bütün senaryoların farkına varmak. Kendi hayatını kendi kontrol edebilmen. Yani acı yaşadım, üzüldüm, ağladım yerine bunda bir şey var deyip üstüne basıp geçebilmek gibi. Nimetlerini toparlayabilmeyle ilgili. Şimdi burada Akrep burcu ruhunun karanlık köşelerini aydınlatacak, senin korkularını temizleyecek ve senin, hani o her zaman söylerim ya, küllerinden yeniden doğma dönemin başlıyor Akrep burcu. Ve bu süreçte beklenmedik haberlerin gelmesi, ani fark edişlerin artması, yıkıcı gibi görünen ama seni şifalandıran şok gelişmelerin kapında olması gibi düşün. Bu çok sihirli ve çok güzel bir şey arkadaşlar. İnsan, yani bunu hani yaşamadan kimse bilemez. O yüzden hani hayatımızda yaşadığımız şeyler, kimseye kızmamamız lazım aslında. Herkes bize bir şeyler öğretiyor. Bazen karşımızdaki insan suçlu değilse bile biz istemeden ona yanlış bir şey söyleyebiliyoruz. O bize yanlış bir şey söyleyebiliyor ve bir şekilde bağlantımız kopabiliyor. Ama onun olmasının nedeni de yanlış anlaşılma mesela. Aslında sen öyle bir insan değilsin ama karşı tarafa o şekilde kendini anlatıyorsun gibi. Kendi hayatın için de geçerli. Ama o an onun yaşanması gerekiyordu, o oldu. Umarım burayı anlatabildim. Yani burada aslında evren diyor ki, hak ettiğin dönüşümü ya da hak ettiğin dönüşümü biz seni zaten hazırladık ve sen oraya doğru gidiyorsun. Uzun süredir baskı altında hissettiğin ağır gelen sorumluluklarına çok ani çözümlerin gelmesi, beklenmedik fırsatların gündeme gelmesi, beklediğin bir para, beklediğin veya beklemediğin hatta bir para akışının gelmesi, kazanç fırsatının açılması Akrep burcu, bir projenin hızlı bir şekilde sonuçlanması, yeni bir teklif ile karşılaşmak ve o karşıya geçmek, iş fırsatı karşına çıkabilir. Gizliden gizliye yürüttüğün planın varsa, projen varsa, o noktada hedefe ulaşma noktasında güzel dönüşümler elde edebilirsin Akrep burcu. Ama burada en güzel etki ne biliyor musun? Senin kendi potansiyelini küçümsememen lazım. Bunu söylüyor. Sezgilerini takip etmek çok önemli senin için. Kalbinin sesini dinlemek çok çok önemli. Korkularını bırak ve kendi gücünü hatırla diyor. Evet, sen buradan çıktın. Yani sen herkes yok olurken orada tertemiz kalmayı başarabildin. Şimdi kendi hayatını yaşama vakti diyor Akrep burcu. Bağlantı ve geçiş o kadar güzel ki zaten yardımcıların gelecek. Geliyor. O beklediğin gemiler zaten geliyor. Hani bir şeyler zaten olmuş, madde aleminde de oturacak taşlar yerine. Peki bakalım birkaç kart daha alalım. Akrep burcu için ne gelecek diyelim. Arkadaşlar, akrepler gerçekten çok ağır sınavlardan geçmişler. Ama bu kupa ikilisi bakar mısınız ya?
Asa Şahı. Arkadaşlar, aşk hayatınızla ilgili de çok önemli gelişmeler olacak. Özellikle önümüzdeki 2 aylık süreye çok iyi bakın. Akrep dönemi, senin dönemin, 2 aylık süreç aynı şekilde Akrep burcu çok önemli olacak. Akrep dönemi, yay dönemi, aslan dönemi, Ağustos ayı yine. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için çok önemli gelişmeler olacak. Burada çok ani bir mesaj, ani bir teklif, hak ettiğin bir şeyin senin hayatına gelmesi. Biten bir ilişkin varsa, seni hiçbir şekilde tatmin etmeyen bir şey varsa, artık böyle gerçekten beni çok yıprattı, çok yordu diyorsan o bitebilir. Başkası, sana uyum sağlayabilecek başkası hayatına gelebilir Akrep burcu. Yalnızsan eğer, bir ruh eşi bağlantısından bahsediyor arkadaşlar. Tabii orada herkes kendi ilişki durumuna göre alsın. Neticede sonuç şu, hani ilişki hayatına ilgili de bir şeylerin düzelmesi. Ama zaten kariyerle ilgili de çok güzel bir işbirliklerinin olabileceğinden bahsetti. Yani şimdi kupa melikesi geldiği zaman hislerine kesinlikle güven Akrep burcu. Zaten senin kartındır da aynı zamanda. Ruhsal bağlantın çok yükselecek, inancın çok yükselecek, maneviyatın çok artacak. Ve aslında o yaşadığın sıkıntıların sana neler öğrettiğini daha da çok keşfedeceksin. Belki kendi şeytanlarınla yüzleştin, bilemezsin. Önceden zevk aldığın, tat aldığın şeylerin şu an senin için ne kadar yapay, ne kadar çirkin olduğunu keşfedebilirsin. Yediğin, içtiğin şeyler için de geçerli. Burası çok güzel bir bilgeliktir, çok güzel bir olgunluktur arkadaşlar. Ve artık kalbinin iyileşmeye başlaması Akrep burcu. Kalbinde taşıdığın ağır duyguları bırak, hafifle ve sana fırsatlar gelsin. Diyor ki zaten bunu da başarabileceksin. Yani bu konuda zaten desteklisin. Şimdi arkadaşlar, boğaz bölgesiyle ilgili sıkıntılara birazcık dikkat edin. Ayaklarla ilgili sıkıntılar, ama ben daha çok akreplerde ne aldım biliyor musunuz? Değersizlik duygusunu çok aldım. Değersizlik duygusunu çok aldım. Çok enteresan rüyalar görebilirsin. Sabahları kalktığında çok yorgun kalkabilirsin. Uykundan sık sık uyanabilirsin mesela Akrep burcu. Baş bölgesi, ense bölgesi, bir takım ağrılar olabilir. Sindirim sistemi çok daha hassaslaşabilir. Ruhsal temizlik her şeyden önce. Yani akrebin canlanmaya ihtiyacı var. Ve arkadaşlar, sosyal medya aracılığıyla da bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz tabii ki. Hani zaten şöyle bir durum var. Sen dönüşmek için geldin ve bunu yapacaksın Akrep burcu. Böyle çok güzel. Şimdi burada da kılıç altılısı arkadaşlar, yer değişimi yapabilirsiniz. Bu her anlamda olabilir. Ama artık hani bunu bu açılımda yer değişimi olarak değil de o fırtınadan çıkmak, o güneşi gördüm demek. Yani şu savaş alanından gerçekten bir çıkmak, durulmak her anlamda. Her anlamda Akrep burcu. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum şimdi. Ben genelde hep öyle yapıyorum çünkü. Peki bakalım, devam edelim. Bir araya gelme. İşte bak burada ruhsal bağlantılardan bahsediyor arkadaşlar. Seninle aynı düşünce yapısında, aynı zihniyette olan insanlarla bir araya gelmek. Tabii herkesin kendi süreçlerinde farklılık gösterecektir. Çünkü herkesin bakış açısı çok farklı, karakteri çok farklı, aldığı öğretiler çok farklı. Sana göre güzel olan, sana göre doğru olan başkasına göre yanlış. Çünkü yani herkesin yolculuğu çok farklı arkadaşlar. Topluluk, yani bir topluluk içerisinde bulunmak, ister ruh ailemde, ister birlikte çalıştığım insanlarda, ama ruh eşlerinle birlikte, eş derken sadece ilişki anlamında söylemiyorum. Bunlardan da bahsetti. Bir toplulukla birlikte, şimdi burada arkadaşlar bir araya gelme, topluluğun gücü. Bir toplulukla birlikte bir şeyleri de savunabilir Akrep burcu. Tamam, yani aynı görüşe sahip olduğun kişiler, ruh ailen, bir konuyu savunmak, bir olayı savunmak, bir şeyi savunmak, topluluklar içerisinde bulunmak. İçi boş kemik, öğretilebilirlik diyor arkadaşlar. Bir tane de melek kartı alacağım. Diğer karta bence hiç gerek yok gibi geldi açıkçası. Diğer açılımlarda zaten alıyoruz. Yüreğindeki işi yap, yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek diyor Akrep burcu. Kalbinin sesini dinlemen çok önemli demiştik zaten. Bakalım.
Bazılarınız şunu söylüyor olabilir. Yüreğimdeki işi yapacağım ama hani bir türlü ona ulaşamadım. Ya da demek ki orada hani bir şeyleri eksik yapmış olabilirsin. Ya da o fırsat sana çoktan gelmiştir ama sen nasıl yaklaşman gerektiğini bir türlü bilememiş olabilirsin. Karşı tarafın kafasını çok karıştırmış olabilirsin. Yani bu bir teklif de olmuş olabilir, başka bir şey de olmuş olabilir. Ya da işte girmen gereken sınav vardır, girmemişsindir gibi gibi gibi. Yani bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ve güzellik etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor Akrep Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere, hoşça kal.